Herkese tekrardan merhaba. Bugün diğer videolarımızdan farklı olarak bir teori videosu yapacağız. Umarım hoşunuza gider. Bunun hakkında bir sürü teori vardır ve birkaç deney yapılmıştır. İlk önce bir deneyden başlamak istiyoruz. İlk deney şudur. Mısır'ın son firavunu Psammetichos, rahiplere ve bilginlere ilk konuşulan dil hangi dildir diye sorar. Herkes kanıtlanmamış, kendi kafasına göre şeyler söyler. Bunun üzerine Psammetichos da bir deney yapmaya karar verir. Yeni doğmuş bir bebeği insanlardan uzak bir yerde onunla hiçbir şekilde konuşmayacak bir bakıcı izole eder. Bakıcı da bebeğe sadece su ve ekmek götürüp ihtiyaçlarını gidermesini sağlar. Bu deneye 2 sene sonra bir son verilir. Artık bebeğin konuşma çağı geldiği için bebek, Psammetichos ve beraberindekilerin huzuruna getirilir. Bebeğin söyleyebildiği tek kelime, Frikçe ekmek anlamına gelen bekos'tur. Bizce çocuğun söyleyebildiği tek kelimenin bekos yani ekmek olmasının nedeni bakıcının ona ekmek getirmesidir. Ancak bakıcı onunla hiç konuşmadığı halde bebek ekmek dendiğini nereden öğrenmiştir onu biz de bilmiyoruz. Teorilerden biri de şudur. Dil, yaşadığımız yere veya kişilere göre değişir. Eğer Türk bir insan Amerika Birleşik Devletleri'nde büyütülse ve yanında hep Amerikanlar olsaydı, o bebek Türkçe değil İngilizce konuşurdu. Bu mantıkla bakarsak, hiç konuşulmayan bir ortamda bebek konuşmaz. Ancak eski zamanlarda yani hiç dil olmadığı zamanlarda da insanlar bir dil bilmediği için farklı yöntemlerle anlaşıyorlardı. Örneğin işaret diliyle. O zaman insanlar bir bebekle hiç konuşmazsa işaret dilini de mi konuşurlar? Bizce hayır, çünkü işaret dilini kullanmak için kendimizi ifade etmeyi bilmeliyiz. Yani eğer Türkçe'de merhaba kelimesinin bir anlamı olmasaydı bizce işaret dilinde de olmaz. Yani bize göre Türkçe olmasaydı işaret dili de olmazdı diye düşünmüşlerdir. Araştırmalarımıza göre bir kral bunu çok merak edip bir deney yapmış. Bebekleri ilk anlattığımız deneydeki gibi kapalı, hiçbir insanın olmadığı bir ortamda izole etmiş. Bakıcılardan da sadece bebeklerle hiç iletişim kurmadan ilgilenmesini istemiştir. Ancak deneyi bitirememişlerdir çünkü bebekler ölmüştür. Ölmelerinin nedeni ise bebeklerin gözlerine bakılmaması, bebeklere hiç sevgi gösterilmemesidir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.